Merhabalar. Kilit ve Anahtar'ın üçüncü bölümüne hoş geldiniz. Bu program serimizde 20 yılı aşkın süredir Doktor Michael Lightman'la Kabala çalışan ve Türkiye'de uzun yıllardır Kabala bilgeliği eğitimleri veren Mutlu Meydan'la hayatımızı etkileyen sorunlara kabalistik çerçeveden yanıtlar arayacağız. Ben Ezgi Yentürk. Programı Utkan Devrim Zeynek'le birlikte sunacağız. Merhaba Utkan. Merhaba Ezgi. Evet, hep birlikte hayatı ve kendimizi tanımaya, bu hayatta ne yapmamız gerektiğini anlamaya çalıştığımız program serimize hoş geldiniz. Üçüncü bölümümüzün konusu giderek artan madde kullanımı ve madde bağımlılığı. Mutlu Meydan'dan bu konuyla ilgili görüşlerini belirtmesini isteyeceğiz. İzninle Ezgi, Mutlu Bey'i davet ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar arkadaşlar. İyi İyi akşamlar. akşamlar. Konumuz biraz ciddi bir konu. Hayatın bu evresinde yaşamak birçok açıdan konforlu. Örneğin bilgisayarlarımız var, internetimiz var, uçakla ulaşımımız var, akıllı telefonlarımız var. Modern hayat birçok açıdan bize çok rahat yaşama olanakları sunuyor. Öte yandan aynı insanlık bu konfora rağmen hiç olmadığı kadar huzursuz ve boşlukta. Ve bu boşluğu doldurmanın da çeşitli yollarını arıyor. İşte alışveriş, sosyal medyada onay alma, kısa vadeli de olsa ünlü olma, etrafındaki insanlar üzerine hakimiyet kurma gibi ama kişi görüyor ki burada da kalıcı bir tatmin yok. O zaman kendini bu denklemin dışına çıkaracak çözümlere başvuruyor. Tam da bu noktada uyuşturucu madde kullanımı karşımıza çıkıyor. Madde bağımlılığının, aile içi sorunlardan kaçmak, içinde bulunduğu toplumdan kendini ayırmak, sıkıntılarını madde kullanarak unutmak, işte, boşluk duygusu, cesareti ispat etmek gibi hem psikolojik hem de çevresel nedenleri var. Eee, Uyuşturucu madde kullanmaya iten şeyin esas nedeni Kabala bilgeliğine göre nedir? Doğamız çok basit. Biz mutlu olmak istiyoruz. Hayattan haz almak istiyoruz. Ve bizi hazla dolduracak şeylere koşuyoruz. ızdırap getiren şeylerden kaçıyoruz. Küçük bir problem var. Ne zaman arzumu hazla doldursam, haz ve arzu birbirini iptal eder. Ve bir sonraki hazzı alabilmem için 2 katı bir şey almam lazım. Aynı hazla kalamam. Hal böyleyken giderek tatminsiz olmam, bu şekilde yaşamaya devam edersem bariz. O yüzden kişi kendisini sürekli doldurarak hiçbir şekilde mutlu olamaz. Bu imkansız. Dolayısıyla belli bir noktaya geldiği zaman da başka bir şekilde kendisini problemlerini unutmak, stresinden kaçmak, ne bileyim kendisini bir şekilde uyutmak, hayattan kaçmak için bu takım metodlara başvuruyor. Ama burada önemli olan şey şu. Biz mutlu olmak istiyoruz ve mutlu olduğumuz zaman mesela sevdiğimiz birisiyle kucaklaşmak esasen kimyasal olarak vücudumuzda uyuşturucu almakla aynı şeyi yapıyor. İçimizde bir mutluluk uyandırıyor, bir haz, bir tatminlik uyandırıyor. Bizim problemimiz insanla insan arasındaki güven, rahat, sevgi, sıcak ilişki yok. Problemin özü bu. Hayatımız ekran başında. Hayatımızı geçindireceğiz diye oradan oraya stres derdindeyiz. Herkes herkesin tepesine çıkmaya çalışıyor, kendinden bir şey yapmaya çalışıyor. O yüzden sürekli bir rekabet, birbirimizi yediğimiz böyle kanserli bir beden gibi yaşıyoruz. Kimse kimseye güvenemiyor. Herkes kendini tatmin etme derdinde. Herkes yalnız olmak istiyor o yüzden. Toplumdan da böyle kendini çekiyor dolayısıyla ya da arkadaşları olsa bile onlarla ilişkisi yani bir yere kadar. Orada güvende hissetmiyor kendisini. Sosyal bağlarımız zayıf, ailelerimiz zayıf, çocuklarımızla ilişkilerimiz zayıf. Aramızda iyi bağ yok. Ve tek problem bu.
Peki ülkemizde uyuşturucu madde kullanımının giderek arttığı ve kullanım yaşının da düştüğü görülüyor. Tüm dünyada olduğu gibi aslında. Son zamanlarda madde bağımlılığının bu kadar artmasının sebebi nedir? Çünkü gençler bir gelecek görmüyor. Nasıl mutlu olacaklarını da bilmiyorlar. O yüzden hayatın manası da yok. Niye yaşayayım ki diyor. En azından kendimi uyutayım diyor. Biraz da haz alırım. Koparım bu hayattan diyor. Bu hayatta tutulu kalacak bir şey görmüyor ki. Madde kullanımına başlamada en sıkıntılı dönem ergenlik dönemi. Bu yaşlar gençlerin dediğiniz gibi kimlik arayışı, arkadaş gruplarına önem verdikleri de bir dönem. Özellikle son zamanlarda hayatımızda hissettiğimiz bu belirsizlik hayatın tat vermeyiş de arayışlara itiyor. Hiçbir beklentisi olmayan bu gençler hayatın sıkıştırmalarını nasıl okumalı ve nasıl değerlendirmeli? Onların bir araya gelebileceği ve aralarında iletişim kurmayı sağlayacağı ortam yaratmalıyız. Başka hiçbir şansları yok. İnsanla insan arasındaki ilişkinin gençlere güven verici olması lazım. Çevreden destek gördüğünü, yön aldığını, mutluluk alabileceğini görmesi lazım. Tek şey destek mekanizması olan çevre inşa etmek. Aralarında konuşabilecekleri, beraber bir şeyler yapabilecekleri, bir amaca doğru beraber gidebilmeleri, konuşmaları bile, sıcak bir ortam bile, birbirlerine destek olan bir çevre olduğunu hissetmeleri, her şeyi hiç uyuşturucuya gerek duymazlar. Sağlıklı ilişkilerimiz yok. Birbirimize güvenemiyoruz. Yani herkes egoizmin had safhasında. O yüzden iyi bir çevrede yoksa çocuk tümüyle depresyona giriyor. O yüzden çevre inşa etmemiz lazım çocuklara. Okulların çok yapıcı olması lazım. Çocukların aralarındaki sosyal bağ, anne ve baba ve çocuklar arasındaki sosyal bağ. Bunlar çok güçlü olması lazım. Destek mekanizması olması lazım çevre. O zaman çocuk kendisine güvensiz hissetmez. Biraz önce kucaklaşmaktan bahsettiniz. Bunun beynimizdeki etkisinin bilimsel araştırmalara göre de bu ödüllendirme mekanizmasını harekete geçirdiği araştırılıyor ve bu mekanizma dopamin hormonu salgılayarak çalışıyor. İşte yemek, cinsellik, başarı gibi farklı yollarla algıladığımız hazlar dopamin hormonu salgılamamıza neden oluyor ve beynimiz bunu ödül olarak tanımlıyor. Peki, doğal olarak bu hormon zaten salgılanıyorsa kişiler neden dışarıdan bir madde almaya ihtiyaç duyuyor? Çünkü iyi ilişkiler yok. Bunu bir şekilde tatmin etmemiz lazım. Bu sadece yetişkin insanlarda değil. Bir bebek bile annesinden emzirildiği zaman onu salgılıyor. Güven hissediyor, sevgi hissediyor, bir sıcaklık hissediyor, ona karşı bir sevgi yaklaşımı hissediyor. Bebekte bile oluyor bu. Bu bir ihtiyaç, bu insan ihtiyacı. O yüzden insanla insan arasındaki sevgi, güven, sıcaklık, dostluk, kardeşlik, bağ olmazsa bunu biz mecburen telafi etmek zorundayız başka hazlarla. Bu vücutsal ihtiyaç. Aynen yiyecek gibi güzel söyledin. Yiyecek, içecek, seks. Ondan sonra ne bileyim dünyada var olmak için barınak, şu bu. Nasıl gerekli insana? Bu da gerekli. İnsanla insan arasındaki sevgi bağı, iyilik, sıcaklık, güven. Peki aslında görüyoruz ki insanlar hayatta hep haz duymak için bu kadar koşturmaca içine giriyorlar. Kişiye daha büyük bir haz sunulursa madde bağımlılığını bıraktırmak kolaylaştırılır mı? Yani ya da hayatta öyle bir haz var mı? Var. İnsanla insan arasındaki sevgi bağı. Adama hiç absürt bir şey yaptırtmaz. Adamı dengede tutar. Toplum eğer güven verirse insana,
Yani birbirimizle rekabet edip birbirimizi yiyeceğimizle yemek yerine birbirimizle iyi ilişkilerle daha yüce bir şey inşa etmek için bir araya gelirsek, aramızdaki güven, birbirimize karşı sorumluluk hissiyatı, birbirimize yaklaşımımızdaki sıcaklık, bunların hepsi insanı korur. İnsan başka bir şeye bakmaz. İnsanla insan arasındaki ilişkide mutlu olan birisi başka hiçbir şey aramaz. Bunların hepsi bugün hatta yalnız olmamızın sebebi, yalnızlığın bir hastalık haline geldiği bir dünyadayız, düşünebiliyor musun? Niye? Çünkü herkes egoistik doğası içerisinden başkasını hiç düşünmeden sadece kendine yönelik, kendi hazlarını tatmin etmek için çalışıyor. Ne olacak sonunda böyle yaşayan bir insan? Yalnız kalacak. Kim onunla beraber olmak ister? Hepimiz böyleysek kimse kimseyle beraber olmak istemez ki. O yüzden kaçış yok. Yalnız olan insan bir şekilde haz almak zorunda. O yüzden böyle ufak tefek uyuşturucularla başlıyorlar. Ondan sonra yavaş yavaş kesmiyor. Biraz önce dediğim prensipten dolayı haz arzuyu iptal eder. Bugün 100 istedim, 100'le doldurdum kabımı. Yarın 100'le tatmin olamam. 200 almam lazım. Ta ki dozajdan ölene kadar. Özellikle film ve müzik endüstrisinde de madde kullanımını özendiren çok fazla tema işleniyor. Hı. Bu maddeler paranın, işte özgürlüğün, karizmanın, hatta güçlü oluşun kaynağı gibi gösteriliyor. Hı. Acaba bu ticareti desteklemek özellikle gençlere yönelik bir proje olabilir mi? Veya şöyle de sorabiliriz. Gençlerin hayatın anlamını sorgulamalarına dair bir gecikme kimin işine yarar? Herkes bu işten para kazanıyor Ezgi. Para kazanan herkesin işine yarar. Tüm ilaç şirketlerinin, medya şirketlerinin, herkes bu işten besleniyor. Herkes banka hesabıma bir ekstra sıfır daha nasıl atar da şişiririm onun derdinde. Kimse halkı düşünmüyor ki. Kim halkı düşünüyor? Hiçbir ülkenin hükümeti bile halkı düşünmüyor. Peki çevresinde birileri uyuşturucu kullanıyorsa kişi ne yapabilir? Uzaklaşabilir, yapacak bir şey yok başka. Eğer kendimi kötü bir çevreye koyarsam oradan etkileneceğim bariz yani. Hiç uyuşturucu kullanmayan bir çocuk uyuşturucu kullananların arasına giderse başlar o da kullanmaya. Herkes kullanıyor der, ben de kullanıyorum der. Normal bu der. Çevre çok önemli. O yüzden gençlere, okullarda özellikle toplumsal böyle bir güven verici, destek mekanizması olan çevreleri olması lazım. Her okul bunu çocuklar için inşa etmesi lazım. Ki aralarında iyi ilişkileri böyle inşa etsinler. Birbirlerine güvenmek, birbirleriyle beraber var olabilmek, birbirlerinin dostluğuna ihtiyaçları olduğunu hissettirmek. Böyle bir toplum olması lazım. Ki birbirimizi yemeyi bırakalım. Hep birlikte beraber mutlu bir şekilde yaşamanın yollarını ve gerekliliklerini öğrenelim. Ve bu şekilde yapmazsak da neler olabileceğini görelim kötü örneklerden. Bir seyirci sorusu almak istiyoruz. İlk defa bunu yapıyoruz. Sevgi de bağımlılık yapar mı? Yapsın, keşke o yapsa. Eğer iki kişi birbirini seviyorsa yapsın bağımlılık. Bundan güzel bağımlılık mı var? Anne ve çocuk arasındaki sevgi bağımlılık değil mi? Ömür boyu gidiyor annenin sevgisi ona. Ve ne güzel. Sürekli onu düşünüyor, onun için iyiliğini yapıyor vesaire. Benim annem hala sevdiğim yemek yapar. Gel sana sevdiğin yemek yaptım. Ne güzel bir şey. Biraz önce aslında çevreden bahsetmiştiniz. Aslında ilk çevremizde ailemiz oluyor. Ülkemizde uyuşturucu kullanım yaşı maalesef 14-15 yaşlarına kadar gerilemiş görünüyor. Tüm bunların sebebinin de özellikle kişilerin, yani çocukların, ergenlerin ailelerinden, anne ve babalarından alamadıkları sevgi ve ilgi olduğunu biliyoruz. Peki burada anne ve babaya, yani ebeveynlere düşen görev nedir?
Öncelikle çocuklarla bol bol aktivite yapmak. Onlarla sürekli bir yere gitmek, çıkmak lazım. Önemli değil nereye gittiğiniz, kumsala gidin, ormana gidin, futbol maçına gidin, tenis maçına gidin, spor yapın, ata binin, bir şey yapın. Ama hep onlarla vakit geçirmek için biraz zaman ayırın. Daha az çalışın, daha çok onlarla vakit geçirin. Ya da hafta içi yapamıyorsanız hafta sonunuzu ayırın. Ama o sürekli sizinle zaman geçirsin. Sizden kopuk olmasın. Yoksa ekrana gömülecek ömür boyu. O yüzden iletişim kurabileceği, konuşabileceği, dayanabileceği, arkasında birilerinin olduğunu hissedebileceği bir ilişki lazım çocuklara. Şimdi özellikle son 10 yıldır Portekiz başta olmak üzere Amerika, Kanada, Avustralya, yani aslında tüm Avrupa ülkeleri madde kullanımını, bağımlının madde taşıması ve satın almasını legal hale getirmek için yasal değişiklikler yapıyor. Uyuşturucu, özellikle de esrara erişim birçok ülkede çok kolay hale gelmiş durumda. Sadece bağımlı sayısı artmıyor, aynı zamanda suç oranları da artıyor bağımlılıklarla birlikte. Peki sizce neden ülkeler uyuşturucu maddelerin kullanımını yasallaştırmaya çalışıyor? Birkaç adamın işine geliyor. Birkaç adamın işine geliyor. Bu işte iyi para var. Biraz da vergi alırlarsa yakında. Sen düşünebiliyor musun? Ne kadar çok bu işten para kazanacaklarını. Toplumu çökertmenin, yok etmenin yani eylemleri bunlar. El alemin ölmesi de kimsenin umurlarında değil. Zaten çöp bunlar diyorlar. Zaten bunu kullanacak adam da çöp. Baştan çöp. Biz niye polise, ne bileyim hastaneye, şuraya buraya madde bağımlılık bilmem ne ne derler ona, bakım yerleri ya da sağlık merkezlerine şuna buna para verelim ki? Kullanmak mı istiyorsun kardeşim? Al. Her şey bedel, her şey parayla. Ver paranı al. Oradan da devletin kasasına %25 vergiyi de koy. 3 yıla sen de öldün, bittin. Bay bay. Herkesin işine geliyor. Biraz önce insanın bir tür ödül ve haz mekanizması olduğundan söz ettik. Bu mekanizmayı aşırı uçlara taşırsam kendi kendime zarar vermeme sebep olacak. Doğanın bizi kendimize zarar verme mekanizmasıyla yaratmış olması bir sorun gibi duruyor. Bu biraz kafa karıştırıcı bir durum. Kişinin seçeneksiz olduğu görülüyor. Elinin altındaki en kolay haz nesnesine ulaşmak istiyor kısacası. Hayat Tabii. da buna teşvik ediyor. Evet. Kişi o kadar çok bunalıyor ki bir anlığına bile olsa bu kaçışı istiyor. Bu ödül ve haz mekanizmasının üzerine çıkmak için bir yol var mı? Yani bu denklemin dışına çıkmanın bir yolu var mı? Çıkamaz. Doğamız bu. Biz doğamızın dışına çıkamayız. O yüzden haz alacağımız şey kimyasal maddeler yerine insanla insan arasındaki iyi ilişkiler olması lazım. Buna değiş tokuş yapmamız lazım. Bir sevgiyi bir hazlı başka bir hazla değiş tokuş yapmam lazım. O yüzden bu toplumsal bir değişim projesi olması lazım. Böyle anaokulundan başlayıp böyle topluma, üniversiteyi bitirene kadar adamın sürekli içinde olması gereken, hayatının parçası olması gereken bir koşul olması lazım. Ki toplum sürekli insana güven veren, böyle destek olan bir toplum oluşması lazım. Öyle bir çevre olması lazım. O yüzden okullar öğrencilere bunu sağlayacak bir kapasitede çalışması lazım ki öğrenci okuluna güvenebilsin, okuldaki arkadaşlarına, hocalarına güvenebilsin. Burası benim arkamda diyebilsin, annesine babasına güvenebilsin, bunlar benim arkamda diyebilsin. Öyle bir sistem yok ki.
Aslında biraz önce söylediğinizden şunu anlıyorum. İnsan haz alma için yaşıyor hayatta. Yani o zaman haz almak için her şeyi de yapmış oluyoruz hayatta. Madde bağımlılığı da buna bir örnek oluyor aslında. Tabii adam şimdi 1 gram haz için, tamam mı? Bir sonraki an öleceğini bilse öleceğini düşünmez. Şimdiki hazzı düşünür. Zaten öleceğini düşünüyorsa kullanmazdı. Şimdi alacağım haz ne? Ben şimdi bunu kullanacağım. Bundan alacağım hazza göre karar veriyorum. O kadar. Doğamız böyle. Peki bu Adama bak, tatlı bir zehir ver. Tat alacağı bir zehir alır. Alıyor işte. peki Alıyor. Kabala bilgeliği buna nasıl bir çözüm sunuyor? Kabala bilgeliği çok basit bir çözüm sunuyor. Diyor ki hep mutlu olabilirsin. İnsanlarla arandaki sevgi bağı olursa. Bunun dışında hiçbir şey seni mutlu etmeyecek diyor. Denemesi bedava. Tüm dünyada gidişata baktığımızda işsizlik artıyor, eğitim kalitesi bozuluyor, doğal afetler yaşanıyor. Bizi artık dünyanın yaşanmaz bir yer olduğu fikrine getiriyor. Hayatımızda ne yapacağımızı kesinlikle bilemez vaziyetteyiz. Peki dünyanın içinden geçtiği bu karmaşık durumla uyuşturucu kullanımının artışı arasında da bir paralellik var. Bunun önüne nasıl geçilir? Çünkü burası arttıkça burada kullanım da artmaya başlıyor ve kişi, bu tarz maddelerin kullanımından kendini nasıl uzak tutabilir? Toplumsal destek ile. Ben toplumdan güven almıyorsam, toplumu tam tersine beni strese soktuğunu, gerdiğini, bana karşı tehdit edici bir unsur olarak görürsem, toplumdan kendimi koparırım. O yüzden iyi bir çevre inşa etmek sürekli bahsettiğimiz şey. Hep iyi bir çevre, iyi insanlar, iyi arkadaşlar. Hayatımızın amacı ve insanın bir hayat amacı olması lazım. Hayatına yönelik bir anlayışı olması lazım. Bunu vermiyor ki toplum. Aile de vermiyor, toplum da vermiyor. Doğdu, yaşıyor öylesine. Ondan sonra intihar ediyor. İntihar ediyor, uyuşturucu kullanıyor. O da bir intihar. O da bir intihar. Sonun nereye gittiği belli değil mi? Aslında biraz önce bir giriş yapmıştınız. Amatem gibi kuruluşlar var Türkiye'de ve dünyada da madde bağımlılarının tedavi edildiği. Ama şu da bir ortada olan bir sonuç. Buraya tedaviye giden kişiler de bir süre sonra tekrar aynı bağımlılıklara geri dönme durumunda oluyorlar. Biraz önce iyi bir çevreden bahsettiniz. Galiba orada bir çevre kurulmaya çalışılıyor anladığım kadarıyla. Aynı zamanda ilaç tedavileri vesaireyle birlikte. Peki kişiyi bu tedaviye ikna edecek olan şey nedir sizce? Çevre. Öyle tıp merkezleriyle falan olmaz. İnsanın hayata yaklaşımında güven hissetmesi lazım. Bir anlam ifade etmesi lazım. Hayatının bir anlamı olduğunu adamın bilmesi lazım. Hayatının boş olmadığını, kendisinin bir değeri olduğunu ve toplumda bir yeri olduğunu. O yüzden toplumun yapısı herkesin geleceğine güvenle bakabileceği bir oluşum olması lazım. Bu olmadan olmaz. İstediğiniz kadar hastane açın, 1000 tane aç, 1 milyon tane aç, her mahalleye koy. İnsanın bir başka insanın dokunuşuna ihtiyacı var. Kabalistik perspektiften öğreniyoruz ki doğada hiçbir şey amaçsız ve boşu boşuna değildir. Dünya üzerinde de bilinci, hisleri, düşünceleri sentetikler kadar değiştirmede etkili birçok halüsinasyon yapan mantar ve bitki türleri var. Her türün kendine has bir işlevi varsa ki bu bilimsel olarak da böyle,
Doğa bu türleri, yani halüsinasyon yapan bitkileri yeryüzüne var ederek bize ne anlatmak istiyor olabilir? Bitkileri kullanacağını, halüsinasyon yapıp yaratıcılığını arttırmaya çalışacağını, al önüne 3-5 tane insan, sanatçı, yaratıcı, tamam mı? Beraber sohbet edin. Ve o mikrodozda aldığın mantardan çok daha fazla hayal gücü üretebilirsin. Tamam. Bir mantardan alacağın mikrodozla ya da ne alıyorlarsa onlar 3-5 tane yaratıcı adam bir araya gelip keyifle sohbet ederek yaratması sonu yok. Sonu yok. Hikaye bunlar. Mantar alacağım da bitki alacağım da halüsinasyon göreceğim. Neyi göreceksin? Hayal. Hayal. Komik insanlar. Yapacak bir şey yok. Peki bu dünyada uyuşturucu bağımlılığı, madde bağımlılığı diye bir şey var. Bunu görüyoruz. Peki bunun yaratılış amacıyla nasıl bir ilişkisi var? Yani ıslaha bir yol mu? Nedir? ızdırap. Izdırap adamı yumuşatır. Adama sorgulatır. Ama uyuşturucu olayı geciktirir. Neden geciktirir? Çünkü uyuşturucu en kötü ızdırap. Çünkü kafam yerinde değil. Yani ızdırabı çekme muhakemesi yapacak konumda değilim. Yani neden ızdırap çekiyorum sorgulayacak durumda değilim. O yüzden uyuşturucu madde bağımlılığı bir insan için en kötü ızdırap. Çünkü ilerlemeye yönelik hiçbir izlenimi yok ilerleyişine yönelik. Çünkü normalde bunlar olmadan geçmişte bakarsan insanoğlu binlerce yıldır ızdırap vasıtasıyla ilerledi. Biz her şeyi ızdırap sayesinde keşfettik. Tüm teknoloji, bilim, rahatsız olduğumuz koşuldan, ızdırap çektiğimiz koşuldan daha iyi bir hayata nasıl geçeriz? Hep ızdıraptan geçtik. Madde bağımlılığı muhakememizi siliyor. Düşünebilme yeteneğimizi ortadan kaldırıyor. Adamın işini çok geciktiriyor. O yüzden en sakat koşul. Hayal bunlar dediniz az önce. Şimdi kişi bu tarz maddeleri kullandığında ifadelerine göre realite algısı değişiyor. Ve biz biliyoruz ki realite algısını genişletme isteği insanlıkta yüzyıllardan beri var. Ve bu bulunduğu sınırlı koşulların dışına çıkma arzusu var diyelim daha doğrusu. Bunu insanlar da günümüzde zarar verici maddelerle karşılamaya çalışıyorlar. Bize bunu gerçekten sağlayacak olan şey ne? Yani bizim 3 boyutlu bakışımızın dışında Kabala bilgeliği realite algısında bize ne sunuyor? Şimdi insan doğası gereği hep kendisini tatmin etmeye çalışırsa bu işin içinden çıkamaz. Çünkü biraz önce dediğim gibi arzu ve haz birbirini iptal eder. Yani bu oyun baştan zaten kaybedilmiş bir oyun. Şikeli bir futbol maçı gibi. Kazanması mümkün değil. O yüzden insanın öncelikle yeni bir bakış açısı getirebilmesi için kendisine olan odaktan çıkması lazım. Yani farklı bir odakla bakması lazım. Dolayısıyla eğer sürekli ben yerine kendime değil başkasına yönelik bir şeyler yapacağım derse o zaman farklı bir bakış açısıyla hayata bakabilir. Yani beninin içinden değil, sürekli beninin içine değil daha doğrusu. Kafasını sürekli kuma gömmüş bir nasıl derler ona? Tavus Deve kuşu mu? kuşu. Deve kuşu. Evet, deve kuşu. Tamam. Kafamı kuma gömmek yerine ne yapıyorum? Yepyeni bir dünyaya açılıyorum. Çünkü bir sürü başkası var. Sadece bir tane ben varım. Sürekli kendime bakarak nereye kadar gidebilirim? Gidemem. Ama insanoğlu hepsi birbirinden farklı. Yüzleri nasıl farklıysa düşünceleri, görüşleri, arzuları hepsi birbirinden farklı. O yüzden onların arasında
kendimi zenginleştirebilirim. Esas haz, tatminlik onların içinde olmakta. O yüzden toplum önemli. Ama toplumun doğru kurulması lazım ki insan onların içerisinde olmaktan haz alsın, güven duysun. Stres, gerginlik yerine huzur hissetsin aralarında. O yüzden o toplumu, çevreyi inşa etmek çok önemli. Ki ben oraya girebileyim, kendimi onların arasında unutabileyim. Benimden onların arasında çıkabileyim. O zaman bambaşka bir bilinçle bakarsın hayata. Çünkü kendinden çıkmışsın. Kendinle ilgilenmediğin bir koşul. Hayatının anlam kazanması özellikle başkaları için bir şey yaptığında. Bir annenin çocuğu için yaşadığını hissettiği zaman hayatının anlam kazanması gibi. O yüzden sürekli ben. Al uyuşturucuyu, git 2 gün sonra. Doktor Michael Lightman'ın Bütünsel Toplum Psikolojisi isimli kitabında ilginç bir kısım var. Bu dediğinizle çok paralel paylaşmak istiyorum. Bireycilerin içinde çalıştığı bir sistem var. Her birinin yalnızca kendi içinde bulunduğu durumu hissettiği bir sistem. Ama biz aramızdaki bağlantıyı kurarsak, bu sistemin tümünü, bilginin tümünü ve bu sistem içindeki tüm güçleri hissedeceğiz. Ve artık kendi bedenimizin bireysel algısı, düşünce ve isteklerinin sınırlarına bağlı kalmayacağız. Hayatı hissetmenin bir sonraki aşamasına geçeceğiz ve bu insanlık olarak adlandırılır. Burada yazılan şey gerçekten heyecan verici. Biraz önce de tarif ettiğiniz şey, bu sınırlı benlik algısının çok daha üstünde ve kestirilemez bir boyutta. Peki, keyif verici maddelerin oluşturduğu varsayılan bu bütünlük hissi, diğer insanlarla bir olma hâli ki az önce bunun aslında gerçek olmadığını da belirttiniz. Biz bunu maneviyatta herhangi sıradan biri bulabilir mi? Sıradan biri derken. Yani bir şey gerektiriyor mu? Yani bu bahsettiğiniz dünyaya, bu varoluşun sınırsızlığına ulaşmak için maneviyatta olmam yeterli mi? Ve, yani herhangi biri de yapabilir mi bunu? Herhangi biri yapamaz. Maneviyat herhangi birisinin yapacağı bir şey değil. İyi bir çevre kurmak, iyi bir toplum içerisinde insanlara doğru bir şekilde yaklaşım ve yer vermek ve o insanın gelişimini sağlamak, bunu yapabiliriz. Maneviyat herkes yapamaz. Bir de ilk programda uyuşturucu madde kullananlara yani madde bağımlılarına bu ilmi öğretmiyorum demiştiniz. Bunun nedeni nedir? Öğrenemez. Adamın kafası yerinde olması lazım. Yani kafası yerinde olmayan bir adama ne öğretebilirsin ki? Bırak maneviyatı öğretmeyi. Adama 1+1 öğretemez. Maneviyat biraz önce dediğim gibi o herkese öğretilmez. Toplumda nasıl beraber oluruz, nasıl beraber yaşamalıyız, toplumda mutlu olmak için, sağlıklı bir toplum için, mutlu bir birey olmak için, mutlu bir toplum olmak için bunların hepsini öğretebiliriz. Hepsini. Maneviyat herkese öğretemeyiz. Maneviyat belli kriterler gerektiriyor. Doktor Lightman'ın Amaçsız Bir Hayat Artık Hayat Değildir makalesinden bir alıntıda diyor ki, en temel korku ölüm korkusu değil, yaşam korkusu ya da daha doğrusu amaçsız yaşam korkusudur. Ölüm korkusu değil, yaşam korkusu derken ne demek istiyor? Açabilir misiniz? Yani yaşamaktan korkmak ne demek? Eğer bir gelecek görmüyorsam, bir güvence hissetmiyorsam, sürekli toplum içinde geleceğimin ne olacağına yönelik bir endişe içindeysem, hep bir gerginlik içindeysem, yarınımın hiçbir garantisi yoksa, nasıl yaşlanacağımı bilmiyorsam, Allah korusun kaza geçirsem, sağlığımda bir şey olsa, bana ne olacağını kestiremiyorsam, hepsi stres, güvensizlik.
Bu arada sadece madde bağımlılığı yok tabii. Davranışsal bağımlılıklar da var. İnternet bağımlılığı, kumar, alışveriş bağımlılığı. Hatta biraz önce bahsettiğiniz sevgi bağımlılığı gibi ama bu tabii toksik şekilde yine kendine dönük olarak yapılan bir bağımlılık türü olarak da geçiyor. Bütün bağımlılıkların kökü aynı mıdır? Ve hepsi birbiri kadar kötü müdür? Bunu da sorayım. Ve bunun kalkması için yani bütün bağımlılıkların hayattaki tüm bağımlılıkların ortadan kalkması için ne yapabiliriz? Şimdi tabii ki bağımlılıkların kökünün hepsi aynı. Bak, belli bir şey görmeye başladığın zaman hayatta hiçbir şey kötü diyemiyorsun. Çünkü kötü bir şey olmadan iyi bir şey olmuyor. O yüzden kötülüğe gerek var ki iyilik olsun. Ama eğer önüne geçebileceğimiz bir koşul varsa da olmak zorunda olmadan iyiliğe atlayabiliriz. Elbette insanların, gençlerin bu koşuldan geçmesi elbette iyi değil. Ama bir alternatif, bir başka bir şey yok. Evet, bağlantıda bir Kompanse sorun edemiyorsa yaşıyoruz. insanoğlu, o zaman yapacak. Geldin mi geri? Evet, geldiniz, gittiniz. Sanırım birazdan tekrar aramızda olacak. Evet. Nerede kaybettiniz beni? Bir yerde kaybettik ama Kaybettiğimiz yeri de kaybettik. Tamam, okey, sıkıntı yok. Demek istediğim şey şu. Bağımlılık, her şeyin bağımlılığı bir tek sebepten kaynaklanıyor. O da kendim için haz alma arzum. Ve ilk programımızın başında bahsettiğim gibi haz arzuyu iptal edeceği için bu haz ve arzu birbirine kısa devre yaptırır. Bu şekilde mutlu olamam ama insan hep bu şekilde mutlu olmanın derdinde. Ve olamaz. O yüzden eğer hayatta mutlu olmak istiyorsa, uyuşturucuya ihtiyaç duymak istemiyor ise, kumar, uyuşturucu, ne bileyim, video oyunları, bunların hepsini bir kenara atabilir. Eğer etrafında mutlu olabileceği insanlar varsa, güvenebileceği, huzur bulduğu, sevebileceği ve sevildiğini hissettiği bir çevre varsa hiçbir bağımlılık ihtiyacı hissetmez. Çünkü sevgi tüm boşlukları doldurur. Ve hayatımızda tek eksik olan şey sevgi. O yüzden adam sürekli kendisini sevdiği için, kendine yönelik çalıştığı için, kendimi doldurayım derdinde olduğu için asla mutlu olamaz. O yüzden istediği maddeyi kullansın. Hiçbir şey olmayacak. Bu. Şimdi biz neden bu koşula düştük? Çünkü biz sevgi ne, bir başkasını sevmek ne, bunları hiç öğretmediler bize. Biz doğduk ama bir başkası nasıl sevilir? Bir başkasını düşünmek ne demek? Sevmek ne demek? Karşılıklı bunu yapmak ne demek? Nasıl yapılır? Bunları hiç kimse bize öğretmedi. Allah'ına kurban büyüdük. Okul dediğiniz yerde bize bilgi verdiler. Bizi eğitmediler. Bize bilgi verdiler sadece. Ki dünyaya çıkalım, bir iş yapalım, geçinelim diye. O kadar. O yüzden bunu baştan herkes okul itibariyle bir eğitim dahilinde almalı. Neden birbirimizle olan ilişki her şeyin çözümü? Bu. Bunu anlamadığımız sürece kimseyle konuşacak bir şey yok. Yapacak bir şey de yok. O yüzden çevre, toplumun, okulların, eğitim merkezlerinin, sosyal merkezler diyelim, ne bileyim gençler için kurabileceğiniz sosyal merkezler diyelim. Burada birbirleriyle iyi bağ kurabilecekleri, birbirlerine güvenebileceklerini, birbirleriyle ne bileyim ekip olabilecekleri okullarda vesaire bu oturtulması lazım. Toplum olarak bunu oturtmamız lazım.
Bu bakış açınızda çok dikkatimi çeken bir şey var. Yasaklamadan, cezadan bahsetmediniz. Tam tersine bunun yerine, olumlu bir toplum kurmaktan, kişiyi buraya yöneltmeyecek bir koşul sağlamaktan bahsettiniz. Eee, Şimdi tersinden düşünüyorum. Bir şeyi yasakladığımız zaman daha cezbedici hâle geliyor. Yani bundan dolayı mı bu şekilde bir çevre kurmanın öneminden bahsediyoruz? Çünkü yasaklanan her Ya. şey daha cezbedicidir. Yo, yo, yo. Yo. Adam için bak, adam için her zaman ne haz alacak o önemli. Tam nereden haz alacağı önemli. Yasak olduydu, olmadıydı önemli değil. Nerede haz alacağım? Orayı koklamaya gider. Ya da nerede, nasıl ızdıraptan kaçacak? Başka hiçbir programı yok adamın. Çok basit, ilkel bir varlık insan dediğin şey. Nerede haz var, oraya koşarım. Nerede ızdırap var, oradan kaçarım. O kadar. Başka hiçbir şey yok adam denilen varlığın. Basit, iki ayağı üzerinde yürüyen bir tavuk gibi. O kadar. Biraz daha sofistike bir zekası var. O kadar. Adamın mutluluğu, geleceğe yönelik güven, alacağı tüm mutluluğun çevredeki ilişkilerden olacağını anlaması lazım. Bu. Bunun için maneviyat çalışmasına gerek yok. Bunun için kuantum fizik çalışmasına gerek yok. Bu çok basit. İki kişi birbirini seviyorsa bir şeye ihtiyaç duymuyorlar. Bunu 2 kişi yapabiliyorsa 10 kişi de yapar, 20 kişi de yapar, bütün bir köy de yapar, tüm şehir de yapar, ülke de yapar. Bitti. Önemli olan bunu organize edecek bir eğitim yapısı. Başlayacağız. Hepimiz birbirimize iyi davranmalıyız. Neden? Çünkü birbirimizin mutluluğu birbirimize iyi davranmamıza bağlı. Bitti. Burada zor bir şey yok ki. Tek prensip bu. Şimdi yavaş yavaş programımızın sonuna doğru geliyoruz. Aslında özetleyecek olursak kişinin nasıl yaşayacağını bilememesi, yaşam korkusu, amaçsızlık, kolay yoldan haz alma arzusu ve bunun peşinde koşmak, kişinin haz aldığı şeylere bağımlılık göstermesi, tüm bunlar kişiyi madde kullanımına iten şeyler gibi geliyor. Evet. Anlam arayışında olan ve hayatıyla ne yapacağını bilemeyen kişilere pratikte ne önerirsiniz? Biraz önce iyi bir çevre ve sevgi bağından bahsettiniz. Hı hı. Yani bu cevapları duyunca ben şöyle hissediyorum. Bu kadar kolay mı? Ya bu kadar basit mi gibi geliyor. Evet. Daha da böyle deşmek istiyorum konuyu. Niye Ya sence pratikte aşık olmadın mı? oldum. Oldun. Ne hissettin aşık olunca? Gidip bir şişe viski mi içeyim dedin yoksa şununla yan yana otursam, el ele tutuşsam, 2 çekirdek çıtlatsak ne güzel olur be mi dedin? Ne dedin? Evet, ikincisini Evet. söyledim. Bitti. Basit şeylerden mutlu olabilirsin eğer yanında sevdiğin birisi varsa. Muazzam şeylere ihtiyacın yok. Sevgi adamın karnını bile tok tutar derler. Ve bu öyle bir şey. Adamın ihtiyacı yok. Pardon, sözünü kestim. Ne Yok, diyordun? tam sonlandırmışım zaten. Daha bunun üstüne ne denir ki? Durum bu. İnsanın hayat amacı olması elbette lazım. Ve her insanın neden yaratıldığını bilmesi şart. Bu bir gereklilik. Her insana diyebileceğimiz şey ve anlayabileceği şey şu ama hayatın amacı mutlu olmak. Mutlu olmak çünkü doğamız mutlu olmak istiyor. O yüzden diyebiliriz ki hayatın amacı mutlu olmak. Burada da şeyleri ne bileyim muazzam şeyler ortaya koymaya gerek yok. Nasıl mutlu olabiliriz? Şimdi soru bu. Hayat gerçekten mutlu olmak istiyoruz hepimiz. O yüzden bir bakayım nasıl mutlu olabilirim. Bir inceleyeyim, bir çalışayım. Şu ana kadar bu yaptıklarımızla biz mutlu olamadığımızı görüyoruz. Binlerce yıllık gelişimimiz, teknoloji, kültür, sanat, her şeyi yaptık. Görüyoruz ki mutlu değiliz, depresyondayız, yalnız hissediyoruz kendimizi.
Hayat karanlık gözüküyor. Geleceğe bakasım yok. Yarın ne olacağını bilmiyorum. İş, güç, stres, aile, şu her şey üstüme geliyor. Bu koşulda nasıl mutlu olacağız? Toplum için önemli olan bu. Eğer içsel bir boşluk hissediyorsa kişi içinde ve hayatın manası gerçekten derin bir şekilde onun içinde olan bir arzuysa, o zaman bu kişi belki maneviyat çalışmak isteyebilir ve o kişi o zaman belki bizle çalışabilir, Kabala ilmi çalışabilir. Eğer hayatın manası onun için çok önemliyse, yaratılış amacı, hayatın manası derken yaratılış amacı. Ama sokaktaki insana bunu götüremeyiz, uygun da değil. Ama sokaktaki insanın anlaması gereken şey şu: bu şekilde yaşayarak mutlu olamam. Ne ben, ne ailem, ne çocuklarım, ne komşum, ne ülke, ne şehir, hiçbir şey, ne de dünya. O yüzden sokaktaki insanlar için, yani genel halk için diyelim, inşa edilmesi gereken şey toplumsal bir bilinç, yani birbirimize yaklaşımın toplumsal bilinci böyle hayatımıza, televizyonda, tiyatroda, şarkılarda, okulda, eğitimde, her türlü şeyde hayatımıza bunu entegre etmemiz lazım. Mutluluğumuz birbirimizle aramızdaki iyi ilişkilere bağlı. Samimi, sıcak ilişkilere bağlı. Toplum bunun üstünde çalışmalı. Bunu oluşturan bir toplumu hiçbir ülke tutamaz. Bu millet basar gider gelişmenin had safhasına doğru. Niye? Çünkü mutlular. Güven hissediyorlar. Her şeyi başarabilir böyle bir toplum. Diğer toplum diğer şekilde çökmek zorunda. Amerika'da bak eskiden belli bir yüzde uyuşturucu kullanıyordu. Şimdi tüm ülke yıkılıyor. Madde bağımlılığından, opiyod bağımlılığından. Tüm şehirlerin sokakları böyle insanlarla dolu. Evsiz uyuşturucu bağımlısı. Her taraf Los Angeles, California. Ben de birkaç yıl önce oradaydım. Artık git neresi? New York'tan tut, Philadelphia, bütün batı yakası, her taraf. Evet, çok teşekkür ederiz. Umarım bu haftada değerli izleyenlere istedikleri gibi kafalarındaki soruları sorabildiğimiz bir program yapabilmişizdir. Haftaya konumuz kadın olmak üzerine konuşacağız. Bana mı soracaksınız onu? Belki siz bana sorarsınız. Olabilir. Bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar. Teşekkürler. İyi akşamlar.